Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 83. bölümünde bu akşam ve önümüzdeki haftalarda 84'te, 85 ve 86. bölümlerinde neler yaşanacak tüm gelişmeleri sizlere aktaracağım bu 8 dakikalık videoda. O nedenle sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın ve aynı zamanda abone olup videoyu da beğenirseniz memnun oluruz. En az 200 beğeni bekliyoruz. Seyran ve Ferit ayrılmasın diyenlerden. Hadi hemen konumuza geçelim. Hemen başlayalım şimdi. 83. bölümle bir başlayalım. Seyran ve Ferit dizinin sonunda, yani dizi bitiminde tam anlamıyla artık birbirlerini isteyecek. Yani diyecek ki Ferit, tamam Seyran, artık ben diyardan ayrıldım, seninleyim diyecek ve Seyran'la beraber olmaya başlayacak artık dizinin sonu itibariyle. Bu güzel kareleri sizlerle birlikte göreceğiz. Yani dizinin başında şunu beklemeyin. İşte Ferit diyardan vazgeçecek, Seyran'la birlikte olacak değil. Sadece Seyran yalıda kalmaya devam edecek ama ardından dizinin sonunda da Ferit ve Seyran artık tamamen birlikte olacak. Evet, 83. bölümde kısaca bunlar yaşanacak. Seyran ve Ferit ile ilgili. Önümüzdeki bölümlerde neler olacak? 84'te bu aşk durumları daha da ilerleyecek. Ancak diğer diziye devam ettiği için yeni olumsuzluklar, Seyran'la Ferit'i ayırmak için yeni planlar yapabilecek Diyar ve o nedenle yani ne kadar Seyran ve Ferit'in arası iyi de gitse bazı olumsuzluklar da tabii ki dizide birazcık karmaşıklığa sebep olacak. Bunun dışında ilerleyen bölümlerde artık Ferit Seyran'dan bir çocuk isteyecek ve Halis Ağa'ya da torun vermek isteyecek. Özellikle şu an ileriki bölümlerde en önemli konulardan biri torun konusu. Çünkü Halis Ağa bir torun istiyor. O nedenle Seyran'dan bir torun olması çok önemli. Şu an Orhan'dan bir çocuk gelecek ve adını da Fuat koyacakları belirtildi fragmanda 83. bölümünde. Adını da Fuat koyacakları belirtildi. Bu inanılmaz kötü bir gelişme, yani ortalığı bayağı karıştıracak. Özellikle Yalı çok fazla karışacak bu durumdan ötürü. Ancak Seyran ve Ferit tekrardan evlendikten sonra şimdi 84-85'te Seyran ve Ferit evlilik hazırlıkları yapacak muhtemelen. Hatta belki 84-85'te evlilik hazırlıkları yapılır. Belki 86'da Seyran ve Ferit tekrardan evlenir ve birlikte olurlar, beraber olurlar arkadaşlar. Ve ardından da artık yavaş yavaş çocuk yapmayı düşünecekler ve Yalı'ya yeni bir torun getirmek isteyecekler. Özellikle Ferit'in ve aynı zamanda en büyük de Halis Ağa'nın hayaliydi. Halis Ağa biliyorsunuz bir torun istiyor Ferit'ten ve bunu da gerçekleştirmek isteyecek yine Ferit. Dediğimiz gibi çok önemli bir 3-4 bölüm bizi bekliyor. Evlilikten sonra dediğimiz gibi Yalı'ya yeni bir çocuk, yeni bir torun yüksek ihtimalle gelecek. Ancak bir diğer kötü durumda, ne kadar Seyran'ın çocuğu olursa olsun bir yandan da Orhan'ın çocuğu olacak. Yani biliyorsunuz Betül hamile ve Betül'ün çocuğu olacağı için hani Yalı yine karışacak birazcık bu durumdan ötürü. İşte hangi torun daha böyle ön planda olacak vesaire, bunlar birazcık sıkıntıya uğrayacak açıkçası, sizlere söylemem gerekirse. Bunları da zaten çok rahatlıkla beraber göreceksiniz. Bir diğer yandan ilerleyen bölümlerde Halis Ağa rahatsızlanmaya başlayacak. Yani Halis Ağa'nın sağlık durumları çok iyi gitmeyecek önümüzdeki bölümlerde. Belki diziye veda eder, belki de diziye devam eder. Ama Halis Ağa sağlık sorunları çekmeye başlayacak önümüzdeki bölümlerde. Bunu da zaten rahatlıkla görebiliriz. Dediğim gibi 83. bölümde artık Seyran ve Ferit'in kavuştuğunu görebileceksiniz. 84. bölümde artık Seyran ve Ferit beraber olacak. Tüm işlerini beraber halledecekler ve 84. bölümde Sinan karakteri diziye veda edecek arkadaşlar. Sinan ailesiyle birlikte artık diziden tamamen çıkmış olacak ve diziye veda etmiş olacak arkadaşlar 84. bölümde. Ardından diğer diziye devam edecek ama diziye yeni karakterler dahil olacak. Özellikle yine Seyran ve Ferit'in aşkını bozmak için yeni karakterlerin dahil olması yüksek bir ihtimal ki şunu da belirtelim bir yandan. Betül'ün eski sevgilisi olarak diziye yeni bir karakterin dahil olacağı da belirtildi. Bunu da sizlere söyleyelim. Şunu Abidin sorununu hemen birazcık konuşalım. Bu 83. bölümde zaten bunu göreceksiniz ama özellikle arkadaşlar işte 84. bölümde vesaire Abidin'le alakalı çok büyük sorunlar göreceksiniz. İşte bu sorunlar aslında diziyi bir nevi nasıl diyelim, çok farklı bir yöne taşıyacak. Abidin artık Halis Ağa'ya evin, yani Yalı'nın onlara ait olduğunu, onların olduğunu bu bölümde zaten söyleyecek. Ama Halis Ağa bunu kabullenemeyecek. Özellikle Seyran'a bunu
ona danışmadan, yani Halis Ağa'ya danışmadan nasıl böyle bir şey yaptın diyerekten de Halis Ağa Seyran'a çok kızacak arkadaşlar. Yani şu an Halis Ağa'nın gözünde Seyran çok iyi bir karakter. Seyran'ı çok seviyor Halis Ağa ama bu durumla beraber artık Seyran Halis Ağa'nın gözünden düşecek ve Halis Ağa Seyran'a çok fazla kızacak arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi tabii ki bu sadece kızmayla bitmeyecek. Halis Ağa'nın sağlık sorunları çıkacak bu durumdan ötürü ve sağlık sorunlarıyla beraber kötü gelişmeler yaşanacak arkadaşlar. Bunu da size rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi ileriki bölümlerde yeni gelişmeler yaşanmaya devam edecek elbette. Dediğimiz gibi Diyar karakteri diziye devam edecek. Aslında bir diğer en önemli konu bu. Diyar'ın diziye devam etmesi. 85'te 86'da çok fazla sorun çıkartacak Diyar arkadaşlar. Diyar Yalı'yı karıştırmak için ve Yalı'yı karıştırırken de aynı zamanda Seyran ve Ferit'in evliliğine engel olmak için, Seyran ve Ferit'i üzmek için elinden gelen tüm her şeyi yapacak. Özellikle Seyran'ın bütün kötü yönlerini Ferit'e gösterecek ki hani Ferit Seyran'dan nefret etsin ve yani Ferit Seyran'dan nefret etsin diye elinden geleni yapacak ve şöyle bir durum var. Diyar şu anda Seyran'ın Ferit'i elinden aldığını düşünüyor. O nedenle Diyar da ileriki bölümlerde 85'te 86'da artık yavaş yavaş şunu göreceğiz. Diyar karakteri Ferit'i Seyran'ın elinden almaya çalışacak. Yani Seyran nasıl Ferit'i kazandıysa, Ferit'i aldıysa, daha doğrusu zaten onlar beraberdi ama ileriki bölümlerde şunu göreceğiz. Diyar düşman olacak Seyran'a karşı ve Ferit'i elinden almaya çalışacak. Yani elinden her şeyi yapacak. Elinden gelen her şeyi yapacak diğer karaktere ve aralarını bozmak için ve Ferit'i tekrardan geri kazanmak için de elinden geleni yapacak. Bu birazcık diziyi izleyenler için kötü bir, olumsuz bir durum. Ya birçok kişi bunu istemiyor, böyle olsun istemiyor ama tabii ki bu yüksek ihtimalle olacak ve önümüzdeki bölümlerde de bunu rahatlıkla göreceğiz arkadaşlar. Seyran'a zarar vermeye devam edecek diğer karakteri. Onu da belirtelim. Tabii ki diziye yeni karakterlerin, yeni oyuncuların girmesiyle dizide senaryolar, birçok şey değişecek. Bu arada dizide de senaristler vesaire değişti. Yeni senaristlerin diziye dahil olduğu, o nedenle hani senaryoda vesaire değişikliklerin çok yüksek ihtimalle olacağı ve artık güzel değişikliklerin olacağı, işte seyircinin sıkılmayacağı değişikliklerin olacağı belirtiliyor. Söylenenler bu yönde. Bunu da zaten önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Bakalım senaristlerin değişikliğiyle nasıl bir senaryo değişikliği olmuş olmamış, bunu hep beraber sizlerle göreceğiz. Bilmiyorum, sizlerin bu dizi hakkında düşünceleri nelerdir? Yorumlar görüyorum. İşte yabancı vatandaşlarımızdan yorumlar görüyorum. İspanyollarda şu an çok fazla izleniyor. Yabancı vatandaşlar 4. sezonun gelmesini istiyor. Yani dizinin 3. sezonda final yapmamasını istiyor. Dizinin devam etmesini istiyor vatandaşlar ve 4. sezonun kesinlikle gelmesi gerektiği vurgulanıyor arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi yazınız. 4. sezon gelirse de Seyran ve Ferit aşkını engelleyecek bir 4. sezon değil, daha farklı bir senaryoyla, daha farklı bir Yalı Çapkını gelmeli diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara tekrardan yazmanızı tavsiye ederim. Sizleri çok seviyoruz. Videolar paylaşmaya da devam edeceğiz bu süreçte. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Diğer videolarımızı kaçırmayın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.